Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 2018 model Power donanımıyla Mazda 3 aracımızı inceleyeceğiz. Bugün kendi aracım olan Mazda 3 2018 dizel. Bu arada bu araç benzinli. Aracımı da buraya çekip farklarını anlatmak isterdim ama ne yazık ki kızım kötü bir kaza yaptı. Kötü demeyeyim ama işte şükürler olsun kızımda bir şey yok. Araba ya bize pert olacak ya dert olacak öyle bir durumda. Virajı alamayıp kaldırıma çarpmış, airbagler patlamış. Eğer olursa kendi aracıma da inşallah 100.000 videosu çekmek istiyordum. Belki de nasip olmayacak, belki de olacak. Artık ilerleyen süreçlerde göreceğiz diyelim ve videomuza devam edelim. Moralimizi bozmayalım. Hayat devam ediyor. Anahtar tasarımıyla başlayalım. Şöyle hemen size anahtarı göstereyim. Şık bir anahtarımız var. Araçtan uzaklaştığımızda kapıları otomatik kilitliyor. Aracın yanına geldiğimizde ise şuradaki düğmeye basarak açıyoruz. Keşke elimizi buraya koyduğumuzda açmış olsaydı. Uzaktan kumandadan camları açıp kapatamıyoruz ne yazık ki. Şimdi hemen tasarıma geçelim. Tasarımı anlamında bence piyasadaki en iyi araçlardan biri Mazda 3. Bunu kendim sahip olduğum için söylemiyorum. Fakat özellikle bu kırmızı rengiyle çok hoş duran bir araç. Ön tarafa baktığımızda keskin, güzel hatların olduğunu görüyoruz. LED farlarımız çok güzel duruyor. Bu araca kare plakalık çok yakışıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Buralar boyanmış bir önceki sahibi tarafından. Bu arada aracımız 106.000 kilometrede. 18 inçlik jantlarımız var. Lastiğimiz Continental Premium Contact 7. Benim de tavsiye ettiğim bir lastik. Lastik ölçülerimiz 215, 45, 18. 18 inçlik lastiklerin C sınıfı bir araçta standart olarak sunulması belki de sadece Mazda'ya özgü bir olay. Kırmızı renk çok güzel duruyor. Hem güneşte hem gölgede araç çok güzel parlıyor. Ben özellikle Mazda alacaklara kırmızı rengi kesinlikle tavsiye ediyorum. Power donanımlarda radar olmadığı için ön tarafta bakın burada bir radarımız bulunmuyor. Sadece ön tarafta bir kameramız bulunuyor. Araca yandan baktığımızda fastback bir tasarım görüyoruz. Özellikle aracın arka tarafında bagaj uzantısı çok fazla değil. Yine arkalarda da led farlarımız kullanılıyor. Arkada bir kameramız var, önde bulunmuyor. Aracın altına baktığımızda bağımsız süspansiyonları görüyoruz. Bagaj kapağını buradan ya da anahtar üzerinden açabiliyoruz fakat aracın içinden açılmıyor ne yazık ki. Koltukları şuralardan yatırabiliyoruz. 419 litrelik bir bagaj hacmi var. Şöyle bir bagaj havuzu almış arkadaşım. Güle güle kullansın. Bu aracı da ben tavsiye etmiştim zaten almasını. Stepnemiz yok. Lastik tamir kitimiz bulunuyor. Bagajda bir tane ışıklandırmamız var. Şurada da böyle küçük malzemelerinizi koyacağınız bir alan var. Ben de buraya genelde temizlik malzemelerimi koyuyorum. Bir de burada malzemelerinizi koyacağınız bir alan var. Çok fazla kullanışlı değil. Şöyle ki bu bagaj ağzı çok dar. İçine orta boy 3 tane valizi şu şekilde sığdırabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir bagaj olduğunu kesinlikle söyleyemeyeceğim. Hemen arka tarafı göstereyim size. Deri opsiyonu var bu araçta ve deri gerçekten çok güzel duruyor. Mavi Hanım'ın da koltuğunu sökmek istemedim. Onu da burada göstermiş olayım sizlere. Kol dayamamız var. Kusura bakmayın yatıramadım. Dik duruyor ve bir bardaklığı var. Buradan arka tarafa ulaşım yok ne yazık ki. Sadece sağ taraftaki koltuğun arkasında bir cep var. Sol tarafta ne yazık ki bir cep bulunmuyor. Şaft tünelimizin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Arkada havalandırma veya USB çıkışı bulunmuyor. Şimdi malzeme kalitesine gelelim. Üst tarafta sert plastik. Burada piyano bilek kullanılmış. Gördüğünüz gibi çizikler var. Elbette oluyor. Buraya bir şişenizi koyabilirsiniz. Camlarımız tam açılıyor mu? Hemen ona bakalım. Tek dokunuşla açabiliyoruz. Arka camlarımız bu arada karartılmış ve tam olarak açılıyor. Buradaki kullanılan malzemenin güzel olduğunu, kaliteli olduğunu söyleyeceğim. 4 tane de el tutanağımız var. Arkada bir ışıklandırmamız var. Bundan şöyle bahsedeyim. Ayrı olarak, bağımsız olarak burada bir açma kapama düğmesi yok. Ön tarafla birlikte çalışıyor. Bu da kötü bir özellik. Arka tarafı açamıyorsunuz bağımsız olarak. Ön tarafta malzeme kalitesi biraz daha iyi. Burada da yine piyano siyahı kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi biraz çizikler var. Makyajsız versiyonlarda cam açma tuşlarından sadece bir tanesinde aydınlatma varken makyajlı versiyonlarda 4'ünde de aydınlatma var. Bose müzik sistemimiz var. Bu harika bir özellik. Zaten bu araçta en sevdiğim iki şeyden biri müzik dinlemek, bir diğeri de viraj almak. Bakalım bir daha almak nasip olacak mı? Şöyle kullanışlı bir cebimiz var. Büyük şeyleri de alıyor fakat burada herhangi bir yalıtım malzemesi olmadığı için özellikle müzik dinlerken burada bir sıkıntı olabiliyor. Trim sesi yapıyor burası. ESP'yi buradan kapatıyoruz. Park sensörlerimiz lastik basınçlarını
sıfırlama ve iStop özelliği var. Yani start stop diyelim. Deri döşeme aldığınızda elektrikli koltuklarla birlikte geliyor. Bel desteği de var. Fakat tabii o elektrikli değil, manuel. Şöyle göstereyim, 100 binde bir araç. Benim koltuklarda hemen hemen aynı performansta diyebilirim. Malzeme kalitesi güzel fakat iyi kullanmak gerekiyor. Aracın içine geldiğimizde şöyle anahtarı bırakalım. Sürgülü bir cebimiz var. Burası gayet kullanışlı, çok hoş. Şöyle göstereyim, USB kablonuz burada sıkışmayacaktır. Çünkü şurada 2 tane aralık bırakılmış. 2 adet USB çıkışımız var. Bir de 12 volt soketimiz bulunuyor. O da şurada. Burada herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Aslında burada bir malzemelik var. Fakat bu araçta ne yazık ki yok. Şurada kendi aracımda vardı çünkü oradan biliyorum. Buralar yumuşak. Şuralar sert. O yüzden aracı kullanırken böyle diziniz şu sağ tarafa geldiğinde ne yazık ki uzun yollarda biraz canınızı sıkıyor bu durum. Ön koltuklarda ısıtma özelliğimiz var. Çift taraflı klimamız bulunuyor. Alt tarafta bir CD çalarımız var. Eski zamanlardan kalma. Havalandırma çıkışlarını kontrol edebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Apple CarPlay makyajlı araçlarda daha sonradan eklenebiliyor. Bu araçta yok. Navigasyon da yok bu araçta. Sadece pusulayı gösteriyor. Karartılmış dikiz aynamız var. Çerçevesiz olsaydı tabii ki güzel olurdu. Bir adet burada gözlüklüğümüz var. İçinde de güzel bir kumaşımız var. Işıklandırma bu şekilde. Ne yazık ki işte arka tarafı buradan kontrol ediyoruz. Tek tek de açıyoruz. Fakat ışıklar sarı. Onu da söyleyeyim. Açtığımızda yeterli diyebileceğim bir aydınlatma var. Her iki tarafta bulunuyor bu aydınlatma. Gelelim gösterge sistemine. Gösterge sistemini çok beğeniyorum aslında. Sportif bir tarza sahip. Sol tarafta aracın kilometresini ve şurada bir düğme var. İşte bu çok ilginç, çok çirkin duruyor ama ne yazık ki bu var. Bunun iki özelliği var. Buradan hem bastığınızda trip A, trip B'ye geçiyorsunuz. Hem de çevirdiğinizde buradaki parlaklığı ayarlıyor. Şu an tık dedi, en yüksek parlaklığa geldi, en düşük parlaklığa geldi. Yani burada şunu ben bu araca yakıştıramıyorum açıkçası. Şöyle tekrar parlak pozisyona alalım. Start stop düğmesi biraz böyle gölgeleniyor. Şimdi de gölgeleniyor zaten. Evet. Onu da söylemiş olayım. Direksiyona geldiğimizde şık, güzel bir direksiyon var. Alt tarafı öyle çok fazla kesik değil fakat burada güzel bir malzeme var. Sol taraftan multimedyayı kumanda ediyoruz. Sağ taraftan da hız sabitlemeyi kontrol ediyoruz. Üzerinde pedal shiftlerimiz var. Buradan vites değiştirebiliyoruz. Araç benzinli olduğu için burada sürüş modu da var. Sürüş modunu spor ya da normal olarak değiştiriyorsunuz. Fakat spora aldığınızda burada bir ikaz çıkıyor ve o ikaz sürekli orada duruyor. Bence bu da olmaması gereken bir özellikti. Yani en azından sönebilirdi. Fakat buradaki hissiyatlar çok güzel. Vitesten de şöyle bahsedeyim size. Vitesi sola aldığınızda manuel olarak kullanabiliyorsunuz. İleriye ittirdiğinizde vites düşürüyor. Geriye çektiğinizde vites arttırıyor. Tıpkı Porsche ve Ferrari diyeceğim. Gülebilirsiniz burada. Gibi sportif araçlarda diyeyim. Dokunmatik bir ekranımız var. Ne zaman dokunmatik olarak çalışıyor bu ekranımız? Araç durduğunda. Onun haricinde hep buradan kullanıyoruz. Ben inanın buna o kadar çok alıştım ki ve kullanımı o kadar güzel ki hiç kullanmıyorum. Ses açma kapama tuşumuz da burada. Onun da yine direksiyon üzerinde bir mut tuşu olmasını isterdim. Üzerine bastığınız zaman gerçi kapanıyor. Elektrikli bir park frenimiz var. Fakat auto hold özelliğimiz bulunmuyor. Özellikle makyajlı kasa alacaksanız ve kullanacaksanız mutlaka Apple CarPlay almanızı, yükletmenizi tavsiye ederim. Servislerde bu işlem yapılıyor. Araçla ilgili ben zaten detaylı bir test çekmiştim. Yine o videoyu da izleyebilirsiniz. Şöyle malzeme kalitesine bakayım. Yumuşak buralar. Buralar yumuşak. Şurası sert. Head-up display'imiz var bu arada. Yola çıkınca onu gösteririm size. Burada tasarımsal olarak sıkıntı ne? Burası çok büyük, yani neredeyse parmak girecek kadar bir mesafe var. Özellikle şöyle de göstereyim. Buradan da belli oluyor. Açıkçası tasarım anlamında da bazı eksiklikleri, kusurları var aracın. Aracı çalıştırıp bir de motorunu göstereyim. Güzel bir yalnız motor sesi var. Skyactiv teknolojisine sahip 1.5 litre hacminde 120 beygir, 150 Newton torka sahip bir motorumuz var. Burada bir yalıtım olduğunu görüyoruz. Onun haricinde yine arka tarafta da güzel yalıtım malzemeleri var. Güzel bir motor. Turbo olsaydı tabii çok daha güzel olurdu. Fakat ne yazık ki turbo değil. Şöyle ses yalıtımına da bakalım. Kapattım. Gayet güzel. Şimdi hemen test sürüşüne geçelim. Çok fazla oyalanmayalım. Bu arada pedallar benim araçta alüminyumdu. Bunda alüminyum bir tasarım kullanılmamış.
Onu da ekleyeyim. Sanırım onlar biraz opsiyondu. Aracı aldığım kişi taktırmış. Çok teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Geri görüş kamerasından bahsedeyim. Netliği gayet güzel. Fakat nereye gideceğimizi göstermiyor. Aynı zamanda direksiyonu sona dayadığımızda tak diye vuruyor. Böyle bir yumuşatma yok olsa çok güzel olurdu. Netliği gayet güzel. Görüş alanının dışında olsa dahi bir araç geldiğinde sensörler algılıyor ve sizi uyarıyor. Aynı zamanda geri vitese taktığınızda aynalar aşağıya ayarlanmıyor. Emniyet kemeriniz bağlıysa park freniniz otomatik olarak serbest kalıyor. Oturma pozisyonu ben genelde en alt pozisyonda kullanıyorum. Aracın ön tarafını, kaputunu neredeyse hiç görmüyorum. O şekilde söyleyeyim. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle yani kızım da tabii virajda bir kaza yaptı ama o da biraz babasına çekmiş diyelim. Virajlarda hızlı kullanmayı seviyorum ve aracın bu düşük oturma pozisyonu sayesinde daha güvende hissediyorum kendimi. Tabii her zaman söylüyorum. Kızıma da bunu söylemiştim. Her virajın bir limiti vardır. Isparta'da yapmış olduğum testlerde bir viraj vardı. 40'la dönüyordum orayı. Abi burası 40'la dönülür mü diyenler oluyordu. Bu bir fizik. Orayı 60'la 50 ile dönemezsiniz zaten. Kaldı ki test araçları da emanet olduğu için ben de daha narin kullanıyorum. Hem bir bayır çıkıyoruz hem de bir kasisi geçtik. Bu aracın amortisörleri tatlı sert arkadaşlar. Çok konforlu değil. Benim bir önceki aracım Toyota Corolla'ydı. O gerçekten böyle tam bir aile arabası ama ruhsuz bir araçtı. Ben sevmiyordum açıkçası. Bu araç daha sportif bir sürüş karakterisine sahip. Amortisörler biraz daha sert. Özellikle arka tarafta oturuyorsanız biraz daha rahatsız oluyorsunuz. Deri koltuğun güzel yanları var. Evet çok güzel duruyor. Özellikle beyaz deri çok daha güzel duruyor. Fakat arka taraftaki yolcular sert virajlarda bir kayıyor, iki arka tarafta ısıtma özelliği olmadığı için ne yazık ki soğuk havalarda biraz üşüyorsunuz. Böyle bir durum var deri koltukla ilgili. Bir bayır çıktık. Hemen performansını da biraz değerlendireyim. Dizel aracım benim. O biraz daha tabii iyi çıkıyor buraları. Çünkü torku daha yüksek. Bu aracın torku 150. Dizel alacaksanız eğer 270 Newton torku var. Bu arada ilk başta belki söylememiş olabilirim. 40.000 kilometredeyken çok detaylı bir test sürüşünü yapmıştım aracımın. Onun linkini videonun sonuna eklerim. Mutlaka izleyin. Ben özellikle biraz daha fazla sürüşe odaklanmak için dışarıyı ve aracın içini biraz daha hızlı geçtim. Araç bu arada 106.000 kilometrede. Şunu fark ettim. Amortisörlerden ses gelmeye başlamış. Özellikle sol ön amortisörden ben ses aldım. Trim sesi olarak herhangi bir trim sesi almadım. Benim aracımda bu CD çaların orada bir trim sesi yapan bir yer olmuştu. Fakat bunda öyle bir problem hissetmedim. Direksiyonun hissiyatı çok güzel arkadaşlar. Bir Mazda kullandığınızda zaten en sevdiğiniz şey direksiyon ile irtibatınız olacak. Yoldan size o kadar güzel geri bildirimler veriyor ki bunu şöyle söyleyeyim size. Bazı araçlarda direksiyon hissiyatı o kadar suni ki yolu tutuyor mu araç, tutmuyor mu bunu anlamıyorsunuz. Fakat Mazda'da böyle değil. Bunu da gerçekten hani Mazda kullandığım için söylemiyorum. Aracım pert olursa ne alacağım? Yine Mazda almayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu böyle doyulacak bir araç değil. Bunca araç test ettim. Geldim oturdum, müzik sistemini açtım. Harika bir müzik sistemiyle. Kaza yapan kızım da burada. Zeynep'imi de gördüm. Müzik sistemi diyordum. Müzik sistemiyle gerçekten beni tatmin eden, viraj performansıyla beni tatmin eden bir araç. Evet eksikleri var. Çok ilginç eksikleri var. Mesela bagajı açacağım. AVM'ye giriyorum. Aracın içerisinde bir düğme yok. İlla o arkadan manuel açılacak ya da kumandadan açamıyorsunuz. Aracın içerisinde kumandadan açamıyorsunuz. Bir diğer sevmediğim özellik, her videoda da söylüyorum. Yola çıkınca kapılar otomatik olarak kilitlendi diye. Neden? Çünkü benim aracım kilitlemiyor. Şurada düğmesi de yok. Sadece şöyle bir olay var. Sol tarafta kendi kapımı kilitlediğim zaman tüm kapılar kilitleniyor. Böyle olmamalıydı. Bunlar aracın sevmediğim, hoşlanmadığım yanları ne yazık ki. Head-up display'den şimdi biraz bahsedeyim size. Şu anda sadece aracın hızını görüyorum. Fakat kör noktamda bir araç olduğunda orada bir hale çıkıyor ve o hale beni uyarıyor. Mesela şu an olduğu gibi aynada da bunu görüyorum ama ön tarafa hani bakarak bunu görmek çok güzel. Halenin rengi değişiyor. Eğer siz sinyal verirseniz kırmızı bir tonla sizi uyarıyor. Ama orada araba var ve siz
düz gidiyorsunuz. O zaman gri yanıyor. Bu da güzel. Başka neleri görebiliyorum? Şimdi hız sabitlemeyi mesela açayım. Hız sabitlemeyi set dedim, açtım. Evet, hız sabitlemeyi açtığım zaman ayarlamış olduğum hızı görebiliyorum. Bu araçta radar takip sistemi olmadığı için öndeki araçta olan mesafeyi göstermiyor. PowerSense donanımlarda onu da gösteriyor ve navigasyon bilgisini de buraya taşıyabiliyorsunuz. İşte şu 200 metre sonra sağa dön, 300 metre sonra sola dön tarzında. Yani Power donanım değil de PowerSense donanım tavsiye ederim. Maddi durumunuz da yeterliyse mutlaka alın. Yol bilgisayarına girelim. Bu aracın yakıt verilerini görelim ve onları da resetleyelim. Bu arada multimedya sistemi dokunmatik olmaması yani benim için problem değil açıkçası. Çok hızlı mı çalışıyor? Evet, çok o kadar böyle hızlı çalışmıyor. Ancak yeterli diyebileceğim bir performansta. Fakat şu tuşların çıkartmış olduğu sesler bile çok güzel, kaliteli. Uygulamalara geldiğimizde yakıt ekonomisine girdik. Şu anda 6.9 litreymiş yakıt ortalaması. Burada şunu da ekleyeyim yeri gelmişken. iStop ekranında bakın 3 tane ağaç kazandırmış. Yani karbondioksit emisyonunu düşürerek, işte yakıt yakmayarak o esnada 3 ağaç kurtarmış, onu gösteriyor. iStop'tan da daha sonra bahsedeyim. Şöyle diğer ekrana geçelim. Çok kullanışlı değil, böyle harika kullanışlı değil. Şimdi 6.9 yakmış. Onun öncesinde kaç litre yaktığı göstermiyor ama şehir içerisinde kullanılan bir araç. 7 litreyi çok fazla bunda geçemezsiniz. Skyactiv G teknolojisi var. 14'e 1 sıkıştırma oranı var. Ekonomi odaklı bir motor. Çok böyle performanslı değil. Ölçümlerini de yapacağız zaten. Start Stop özelliğinden bahsedeyim. iStop olarak adlandırılıyor. Çok hızlı bir şekilde aracı çalıştırıyor. Şimdi mesela Start Stop olduğunda araçlarda biz ne yapıyoruz? Kapatıyoruz onu. Kullanmak istemiyoruz. Neden? Çünkü canımızı sıkıyor. 3 saniye duracağımız yerde hemen devreye giriyor ve ne yazık ki işte tekrar çalıştırıyoruz vesaire, motora zararı olabileceğini düşünüyoruz ki mutlaka vardır. Fakat Mazda mühendisleri çok güzel bir iş çıkartmış arkadaşlar. Geldiniz, durdunuz. Eğer aracı stop etmek, yani start stop sistemini devreye sokmak istiyorsanız fren pedalına biraz daha fazla basıyorsunuz ve böylelikle motor stop ediyor. Ayağınızı fren pedalından çektiğinizde ise çok güzel bir şekilde araç çalışıyor. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Sarsıntısız, kendi dizel aracım bile sarsıntısız çalışıyor, öyle söyleyeyim. Dizel de çok başarılı. Oralara da geleceğiz. Şu an mesela iStop'u devreye soktum. Çalıştırayım. Evet, çok güzel bir şekilde çalıştı. Titreşim yok denecek kadar az. iStop özelliğini bu şekilde anlatmış olayım. Yakıtımızı hemen sıfırlayalım bu arada. Şuradan infoya geldik. 47 kilometre ortalama hızla 6.9 litre yakmış. Bayır aşağı indiğinizde çok güzel motor freni yapıyor. Bayır yukarı çıkarken uygun vitese alıyor. Fakat motorun gücü bazen yetmiyor. Benzinliler için söylüyorum. O zaman ne yapmanız lazım? Spor moda alabilirsiniz. İşte mesela şu an hafif bir bayır var. O dizelin o torkunu benzinli araçta alamıyorum ama motor sesi çok güzel. Özellikle motor soğukken böyle ilk çalıştırdığında harika bir motor sesi var. Umarım abartmadan anlatıyorumdur tüm hissiyatlarımı size. Şanzımandan bahsedeyim. Şimdi şanzımanımız 6 ileri, tam otomatik, yağlı tip bir şanzıman. Skyactiv G teknolojisiyle üretilmiş. Mazda'nın kendi ürünü. Sorunsuz arkadaşlar. Ben sorun yaşayanı hiç duymadım bu zamana kadar. Güzel çalışıyor. Konfor odaklı. Hızlı tepkiler veriyor mu? Evet, hızlı tepkiler veriyor ama tabii ki bir çift kavrama şanzıman kadar hızlı değil. Özellikle vites düşürürken daha hızlı ama vites arttırırken biraz daha yavaş kalıyor. Direksiyon üzerinden viteslerin değiştiğini söylemiştim. Buradan da tabii manuele alıp buradan da değiştirebiliyorsunuz. Vites D'de de olsa vitese komuta edebiliyorsunuz. Vitese komuta ettiğinizde örneğin vitesi düşürdünüz. Düz yolda gidiyorsunuz. Araç 10 saniye sonra normal moduna geçiyor. Yani olması gerektiği vitese geçiyor. Fakat şöyle diyeyim, mesela bir bayır çıkıyorsunuz. Bayır çıkarken vites düşürdünüz. O zaman sistem sizin bayırı çıktıktan sonraya kadar düşük viteste kalmanıza müsaade ediyor. Yani orada bir süre yok. Ya da bayır aşağı iniyorsunuz, motor freni yapmak istediniz. Çektiniz sol taraftan, bir vites düşürdünüz, 2 vites düşürdünüz. O bayır bitene kadar drive'da olsa bile manuel modmuş gibi çalışıyor. Bu iyi bir mühendislik, iyi bir program gerektiren bir durum arkadaşlar.
Yine her araçta böyle değil. Kadranların rengi çok güzel. Motor devri ortada. İşte hız göstergesi dijital olarak verilmiş. Dijital olarak verilmesinin bir dezavantajı ne? Rakamlar gördüğünüz için hani hızlı gidiyorsunuz ama ne kadar hızlıyım onu böyle o limitleri çok anlayamayabiliyorsunuz. Araç da hızını çok belli etmiyor. Şimdi birkaç not almıştım. Onlardan da hemen bahsedeyim. Aracımızın deposu 51 litre. Ağırlığımız 1210 kilogram. Zamanın araçlarıyla kıyasladığımız zaman çok ağır olmadığını söyleyebiliriz. PowerSense donanımı özellikle hani tavsiye ediyorum dedim. Neler geliyor hemen onlardan bahsedeyim. Adaptif hız sabitleme, şerit takip ve adaptif ön far asistanı geliyor arkadaşlar. Özellikle uzun yol yapıyorsanız çok güzel çalışıyor. Mesela karşıdan bir araç geldi, kısa hüzmeliğe aldı. Uzun hüzmeliğe geçerken yavaş yavaş açıyor. Kimseyi rahatsız etmiyor. Önünüzde bir araç varsa o aracın olduğu bölgeyi karartıyor. Yani ona çok fazla ışık vermiyor ama mesela sağ tarafınızı aydınlatıyor. Görünmeyen, karanlık kalan yerleri iyi görüyorsunuz. Bu kasanın makyajlı versiyonunda arkadaşlar, yani 2016 sonu 17-18 daha sonrası da olmadı zaten. Nereden anlarsınız makyajlı mı makyajsız mı? Elektronik park freni varsa bu araba makyajlıdır diyeyim. Şimdi makyajlı araçlarda bir kere ses yalıtımı biraz daha iyi. Bir de makyajlı kasalarda SkyActiv G diye bir teknoloji var. Bu teknoloji sayesinde araç daha iyi yol tutuyor. Örneğin sağa doğru bir viraj var. Bu viraja girdiğinizde uygun olan tekerleğe tork aktarımı sağlanarak virajı daha iyi dönmesini sağlıyor. Aracın içerisindeki yolcuların viraj dönerken bu sağa sola yatmasını engelliyor. İlginç bir teknoloji. YouTube'da var bunların videosu. İzleyebilirsiniz. Bir diğer husus arkadaşlar, araç düz yolda giderken özellikle yan rüzgarlardan çok fazla etkilenmiyor. Yani sistem şuna bakıyor. Herhangi bir direksiyon girdisi yok. Sürücü düz bir şekilde gitmek istiyor. Sağdan bir rüzgar geldi. Araç sola doğru gitmek istiyor. Torku sol taraftaki lastiğe vererek aracın düz gitmesini sağlıyor. Direksiyona bir müdahalesi yok. Tork kontrolü yapıyor zaten. Hani sistemin çalışması bu şekilde. O yüzden virajlı yollarda genelde böyle gaza bastığınızda hep araç önden kayma temayülü yapar ya. Mazda'da durum öyle değil. Daha fazla arkadan kayma temayülü yapıyor gaza bastığınızda. Yanlış anlaşılmasın. Şehir içerisinde araç güvenli. Çarpışma uyarı sistemi var ve aynı zamanda kendisi de fren yapıyor. Şimdi Apple CarPlay bu arabada yok. O yüzden ben yol tarifini buradan alacağım. Müzik demişken performansını da size mutlaka göstereyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok fazla araç test ettiğimi biliyorsunuz zaten. Hani bunu söylemeye gerek yok. Buradaki müzik sistemi, Bose müzik sistemi gerçekten çok iyi. Şu anda mesela benim aracım kadar iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü Apple CarPlay ile bağlanmadım. Bluetooth ile bağlandım. Apple CarPlay ile kablo ile bağlanırsanız, bu arada kablosuz Apple CarPlay yok. Onu da söyleyeyim. Çok daha iyi bir ses veriyor. Şu yan taraflardaki hoparlörler böyle zangır zangır içinizi gerçekten titretiyor. Peki bu kadar iyi bir ses sistemi var. Mazda bu yönde bazı iyileştirmeler yapmış mı? Ne gibi? Kapı kollarındaki mesela düğmeler gibi. Hayır, yapmamış. Buralardan trim sesi geliyor arkadaşlar. Şimdi şehir içi trafikten çıkarken hemen özetleyeyim yani durumu nedir diye. Şehir içerisinde İyi bir görüşe sahipsiniz. Önde, arkada, yanda herhangi bir problem yok. Aynaların konumlanması harika. Eksik olarak söyleyebileceğim şey ne? Motor kaputu çok uzun. Oturma pozisyonunuz neredeyse böyle aracın ortasına yakın. Ön kaputu biraz böyle kestiremiyorsunuz. Tamponu böyle sürtme durumları olabilir. Fakat park sensörleri güzel çalışıyor. O konuda hakkını yiyemem. Park manevralarında direksiyon bazılarına böyle biraz sert gelebilir. Çok yumuşak bir direksiyon sistemi yok. Arka kameranın görüşü gayet güzel. O radar sistemi çok güzel çalışıyor. Araç güven veriyor demiştim. Çünkü bu araç üretildiğinde Mazda'nın Volvo ile bir ortaklığı vardı. Ve bu ortaklığın meyvesini almış Mazda. Kötü özelliklerinden de tabii bahsedeceğiz elbette. Mesela kapı açık. Kapı açık uyarısı var ama hangi kapının açık olduğunu göstermiyor. Lastik basınç uyarısı var ama hangi lastik
bilmiyorsunuz. Bu da mesela kötü. Kronik sorunlarından da biraz bahsedeyim. Aynalarda problem olabiliyor arkadaşlar. Benim aracımda bir defa değişti. Kronik bir problem bu. İkincisi, dizel araçlarda daha fazla bu. Çünkü tork yüksek olduğu için şanzımanın yağ sıcaklığı artıyor arkadaşlar. Ve siz aracı çok fazla zorlarsanız, yüksek devirlerde çok böyle performans isterseniz, biraz yaramazlık yaparsanız araçta ikazların işte hemen hemen hepsi diyeyim yanıyor ve araba gitmiyor. Motor kendini korumaya alıyor. Ben ilk başıma geldiğinde herhalde turbo arızası dedim. Fakat daha sonra bir şey dikkatimi çekti. Anlık yakıta böyle geldiğimde bir bakıyorum tam gaz yapıyorum 5 litre yakıt veriyor. 5 litrenin üzerine asla çıkmıyor. Ha dedim burada bir koruma olayı var. Böyle bir durum başınıza gelirse hemen aracı sağa çekin. Bir 10-15 dakika arabayı stop edin. Şanzıman yağı da bu arada soğusun. Tekrar aracı çalıştırdığınızda hiçbir şey olmayacaktır. Bu şekilde kullanmayın. Çünkü biraz daha kullanmaya devam ederseniz vites geçişlerinde vuruntular yapıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Böyle bir kronik problemi var. Kronik sorunlara bir şeyi daha ekleyeyim. Dizel araçlarda bazı arkadaşların başına gelmiş. Çok şükür benim başıma gelmedi. Dizel partikül filtresinin tıkanması bu kullanımla ilgili bir olay arkadaşlar. Yani burada Mazda'yı suçlayamayız. Eğer siz çok kısa mesafelerde bu aracı kullanıyorsanız dizel partikül filtresinin temizliğini araç yapamayacaktır ve tabii ki partikül filtresiyle ilgili sıkıntılar yaşayacaksınız. Bu normal, başka bir marka da olsa bu böyle olacaktı. Kendi aracımın belki 100.000 videosunu çekemeyiz. 90.000'e kadar hani ben bu arabaya ne yaptım, başıma ne geldi onu da söyleyeyim. Birkaç ay önce aküsü bitmişti. Akü aldım. Servis bakımlarını her 10.000 kilometrede bir yaptırdım. 80.000'de arıza ışığı yandı. O dönem Ayvalık'taydım. Sıcaktı, yaz dönemiydi. İdeal Oto'ya gittim Maslak'ta. Onlara gösterdim bakım esnasında. Aracın motor yağ hararetinin 3 defa 110 derece ya da 120 derece tam hatırlamıyorum orayı. O sıcaklığın üzerine çıktığını 3 defa farklı kilometrelerde işte biri 40.000'de olmuş, biri 60.000'de olmuş, biri 80.000'de olmuş. 3 defa bu ikazın yandığını söylediler ve termostat arızalanmış olabilir dediler. Açıkçası ben de işi şansa bırakmak istemedim. Çünkü termostat arızası bizim başımıza büyük problem açabilir. Dedim ki termostatı değiştirelim. Bir termostat ne kadar olabilir ki diye düşündüm. Şöyle elim kadar bir parça. Arkadaşlar 45.000 lira mıydı neydi? Öyle bir şeydi. Güncel fiyatını da öğrenir, altyazı olarak girerim. Yani bu kadar bir malzemeye, malzeme de hatta benim araçta duruyor. 100.000 videosuna saklıyordum onu. İyi para verdim. Malzeme bulmayla ilgili sıkıntı yok. Fakat orijinal malzemeler Japonya'dan geldiği için pahalı arkadaşlar. Şöyle sorular geliyor. Mazda alınır mı? Arkadaşlar Mazda ya biraz hastalık işi. Bu arabayı sevenler alıyor. Alsatçılar pek almaz bu arabayı. Öyle bir güzel yanı var. Ben herkese tavsiye ediyorum. Mazda Türkiye'den çekilmedi. Bunu da söyleyeyim. Mazda Türkiye'de satış operasyonlarını durdurdu. Bakım hizmetleri, parça tedariği devam ediyor. Bizim araçlarımızın hala garantisi devam ediyor. 10 yılda yedek parça getirmek zorunda kanuni olarak. Hız sabitleme sistemini açtım. Süratimi 90'a ayarladım. Mesela benim kendi aracımda uzun bastığımda 10-10 artıyor. Fakat bunda öyle değil. Her bastığınızda 1-1 artıyor. Tabii motorun torku hani yeterli olmadığı için ne yapıyor? Biraz daha bakın üst devirlerde tutuyor. Mesela şimdi biraz daha da arttırayım. Bak hemen ne yaptı? Üst devre geçti. İşte Power Sense donanımlı dizel motorlarda hızınızı arttırdığınızda yakıt sarfiyatını 10 litrenin üzerine çıkarmayacak şekilde yavaş yavaş hızlanıyor ve çok güzel hızlanıyor. Ölçümlemelerimizi yapalım. 90 2000'de bir 58 desibel, 100 2200'de bir 59 desibel, 110 2400'de bir 61 desibel, 120 2600'de bir 62 desibel. 120'den itibaren rüzgar sesi gelmeye başladı. Şimdi biraz daha hızlanalım. 130'da bariz rüzgar sesi var. 150 olduk, yine rüzgar sesi var. Fakat araç stabil, gayet güzel gidiyor. Aracın aydınlatma sistemi çok güzel. LED farlar kullanılıyor. Uzunları yaktığınızda da böyle çok güzel şimşek etkisi yapıyor arkadaşlar. Hemen size ara çekim olarak farları da göstereyim. Gündüz farları, gece farları, selektör, dörtlüler.
Arka tarafa geçtiğimizde fren ışığı, geri lambası ve sis farı. Sis farını özellikle gerekmedikçe kullanmayalım lütfen arkadaşlar. Bunu da her videomda söylemeyi bundan sonra düstur edineceğim. Spor moda alalım aracı. Bakın spor moda aldığımızda hemen vitesi düşürüyor ve üst devirde gidiyoruz. Her ne kadar gaz pedalına daha az basmış olsam dahi. Motor sesini ben beğeniyorum gerçekten. Benzinli bir araç. Şöyle manuele alayım. Manuele aldım. Vitesi 3'e aldım. 5000 devir civarındayız şu anda. Bakalım kesiciye ne zaman girecek? ...6800 civarı kesiciye girdi. 3000 devirde kaç yapıyor ona da bir bakalım. Şu an bir alt vitese geçti. Gücü yetmediği için. Mesela dizel olsa bunu yapmazdı. 3000 devirde 135 yapıyor. İyi bir değer. Benzinli bir araç olduğunu düşünürsek. Burada güzel virajlar var. Hemen orada biraz aracın performansını değerlendirelim. Güzel yol tutuyor. Çok fazla salınımı yok aracın. Direksiyon hissiyatı çok güzel. Fakat ne kötü, fren pedalı çok kötü arkadaşlar. Kendi aracımda da böyle. Yani basıyorsunuz. Anca böyle duruyor araba. Çok basmanız gerekiyor. Böyle ayağınızı fren pedalına böyle koyar koymaz tak diye o tutma hissiyatı vardır ya. O Mazda'larda yok. Neden böyle bilmiyorum. Benim aracım da böyle. Bu araçta böyle. Haydi biraz daha zorlayalım. Spor moda alalım. Spor moda aldığımda direksiyon daha sertleşiyor mu? Hayır, sertleşmiyor. Sadece vites devir olarak daha fazla yukarıda kalıyor. Üst devirlerde kalıyor. Güzel motor freni yaptı. Sesi güzel. Gayet güzel dönüyor. Evet. Performans anlamında, viraj performans anlamında çok güzel. Emanet araç olduğu için tabii fazla zorlamıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Zaten sürekli zorladığım, bildiğim, limitlerini bildiğim bir araç Mazda 3 arkadaşlar. Spor moddayım. 0-100 yapacağım. Bastım. ...0-100 hızlanmamız 10.8 saniye olmuş. 10 saniyenin altı iyi bir değer. Atmosferik bir motor olduğunu düşünürsek yine iyi olduğunu söyleyebilirim. Fren testi. Bastım. Dörtlerini yaktı. 40 metrede durmuşuz. Güvenlik standartlarının içinde biraz daha iyi durmasını beklerdim Mazda'dan. Ama öyle olmadı. Burada güzel yine virajlar var. Deneyelim burada aracı. Spor modda bağırmayı seviyor. Çünkü atmosferik olduğu için motor istediğiniz gücü veremiyor alt devirlerde. Tekrar hızlanalım ve bir viraj testi daha yapalım. Gayet güzel. 120 de çok rahat dönüyor araç. 110'a düştüm. Biraz köprünün altında yine bir şey vardı. Gayet güzel. Yani bu araç motor performansı anlamında sizi mutlu etmez ama viraj performansı anlamında sizi mutlu eder arkadaşlar. Şöyle gövde salınımını da göstereyim. Arkada bağımsız süspansiyon da var. Evet, hafiften böyle var. Kendi segmentindeki araçlara göre daha iyi. Ara hızlanmamıza bakalım. Bastım. Hızlı bir vites düşürüşü oldu. ...80-120 ara hızlanmamız 7.6 saniye. İyi bir tepki verdi. Özellikle vites düşürme hızı çok güzeldi. Benzinli araçlarda demek ki daha iyi bir vites düşüş hızı var. 2 defa 0-100 hızlanma testi yaptım arkadaşlar. Biraz performanslı kullandım. Fakat 7.6 litre şu anda aracın ortalama yakıt tüketimi. Normalde biliyorsunuz 8 litrenin üzerine çok rahat çıkardı. İşte Skyactiv G motorlarının ekonomi performansı var. İsterseniz
Şöyle yapalım. 120 ile otobanın sonuna kadar gidelim bakalım ne yakmışız. Onu da söyleyeyim size. Hemen tekrar resetliyorum. Sıfırlıyorum diyeyim. Daha doğru olur. 120'ye de alayım hız sabitlemeyi. Çünkü otobanda genelde 120 ile gidersiniz. Ekranın bu üst tarafında da anlık veriler var. İşte dakika dakika gidiyor bunlar. Farklı bir gösterge bu. Biraz alışmak gerekiyor. Ben bu arada toparlama yapayım. Şimdi benzinli araç, evet, ikinci elde almak biraz daha mantıklı gibi. Çünkü dizelde aracın geçmişini bilmiyoruz. Sıkıntılar çıkabilir. O yüzden benzinli araç alınır mı? Alınır. Fakat mesela dizel bir araç kullanıyorsunuz ve dikkatli bir şekilde kullanıyorsunuz. O zaman dert etmenize gerek yok. Çünkü kronik bir problemi yok dizel araçlarda. İşte benim bir termostat problemim olmuştu. Ondan bahsettim size. Umarım yaşamazsınız diyeyim. Araçta trim sesi yok. Özellikle Power Sense donanımı alırsanız kendinizi çok daha güvende hissedeceksiniz. Power donanımda en büyük eksiklik şerit takip sisteminin olmaması şu anda. Sessiz bir araç, çok fazla sesli bir araçta değil. Ölçümlerimizi yaptık. Mesela Honda Civic'ten, güncel Honda Civic'ten daha sessiz veriler bunu gösteriyor. Tabii farklılıklar olabilir hani asfalttan dolayı ama yine de sessiz bir araç. Elbette daha sessiz araçlar var. Head-up display güzel. Buradaki veriler çok güzel. Gözünüzü hiç yoldan ayırmıyorsunuz. Özellikle gece aydınlatmaları da, led aydınlatmaları da çok güzel. Eksilerinden de bahsedeyim. Bagaj hacmi, evet, 419 litre. Çok büyük bir bagaj hacmi yok. 500 litreye ulaşan rakipleri var. Ama nasıl kendimizi tatmin edeceğiz? İşte araba çok güzel. Tasarım olarak güzel. Gerçekten fastback bir tasarımı var. Kırmızı rengi ben özellikle tavsiye ederim alacaklara. 18 inç çapındaki lastikler de sürüşe katkı sağlıyor. Özellikle viraj performansı anlamında. Konfordan ödün veriyor mu? Çok fazla konfordan ödün verdiğini söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Bence konfor dengesi de hani iyi ayarlanmış. Böyle aşırı sert bir araç değil. Koltuklar güzel tutuyor. Yan destekleri iyi fakat baldır destekleri o kadar iyi değil. Daha iyileri var bu sınıfta. Özetle az paraya çok araba diyorum ben bu tarz araçlara. İkinci elde araştırın, bakın. Bence Mazda 3'ten daha fazlasını sunup daha ucuz bir araç olmayacaktır. Özellikle sürüş konforu ve sürüş zevki açısından. Japonlar Jimba Ittai diyor buna. Yani at ve binicisi, bunu da ekleyeyim. Gerçekten bir ata biniyormuş hissiyatı veriyor size. Araca gerçekten çok güzel bağlanıyorsunuz. Hatta sadece fiziki değil, duygusal da bir bağınız oluyor. Şu an gerçekten aracımı düşünüyorum. Acaba pert mi olacak, dert mi olacak? Bakıp göreceğiz. Zeynep'in canı sağ olsun diyelim. Ona bir şey olmadı çok şükür. Bir de makyajlı kasa, eğer bu aracı alırsanız mutlaka Apple CarPlay'i bağlatın arkadaşlar. Hem müzik zevkiniz çok daha iyi olacak hem de özellikle harita ekranı çok işe yarayacaktır. Evet arkadaşlar, yaklaşık 10 kilometre 120 ile gittim. 5.8 litre yaktı. Yani 6 litreler civarında olur diye tahmin ediyorum. 6 litrenin üzerine çıkacağını çok fazla sanmıyorum. Hele ki 90'la giderseniz 5.5 litreleri çok rahat yakalarsınız. Çünkü atmosferik motorun ekonomi performansı var. Sorularınız varsa lütfen yoruma bırakın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Sizler de bir Mazda severseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Kanal içerik olarak çok kaliteli, güzel içeriklere sahip. Bunları zaten sizler söylüyorsunuz en başta. Fakat ne yazık ki abone sayımız az. Yine Mazda'sı olan arkadaşlardan özellikle CX-5 çok test etmek istediğim bir araç. CX-5 sahibi bir arkadaşımız Instagram'dan bana ulaşırsa mutlaka test sürüşünde yaparız. Elbette farklı araçlarda olabilir. Memnun olurum açıkçası böyle bir durumdan. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince biraz daha böyle farklı bir içerik üretmeye çalıştım. İkinci el gözüyle de bakma potansiyeli olsun diye sizlere şunu da ekleyeyim. 106.800, neredeyse 107.000 kilometrede aracımız. Hiçbir deformasyon yok, direksiyon dahil. Gerçekten malzeme kalitesi olarak Japon araçları hani çok iyidir, arıza çıkarmaz. Fakat Mazda bu Japonlar içerisinde ayrı bir yere sahip. Lafı daha fazla da uzatmayayım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın,
Sağlıcakla kalın.